Ben hep yoluma, mücadeleme, yolun sonuna inandım ve bugün vatandaş olarak aslında verdiğim mücadelenin bir sonucu olacağını görüyorum ve çok mutluyum. Amerika'ya gelmek için çok çabaladım. Önüme bir sürü engeller çıktı. Kimse bana inanmadı, etrafımdaki. Arkadaşlarım, ailem, yabancılar, bir sürü insan dalga geçti, yapamazsın dediler. Mücadelemin güzel sonuçlanacağını biliyordum, düşünüyordum. Ama gerçekten de tahminimden de zor oldu. Ben artık Amerika vatandaşıyım. Herkese merhabalar, Özge'nin Amerika'sına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok ama çok iyiyim. Bugün uzun bir bekleyişin ardından yaklaşık 8 yıldır Amerika'daki mücadelemin ardından artık vatandaş olmaya hak kazandım. Bugün yemin töreni var. Ben yemin töreni diyorum çünkü yemin ediyorsunuz, elinizi kaldırıyorsunuz. Ondan sonra size vatandaşlığınızı veriyorlar. Çok heyecanlı bir durum. YouTube kanalımı Amerika'ya geldiğimde kurmuştum. Amerika ile beraber başlamıştım ve siz benim birçok macerama tanıklık ettiniz. O yüzden bugünü de sizlerle beraber yaşamak istedim. Bütün günü vlog çekiyor olacağım ama çıkmadan önce biraz konuşmak istiyorum. Bugün biraz duygusalım. Çünkü gerçekten çok fazla şey çektim. Çok fazla çabaladım. Çok fazla başıma değişik şeyler geldi ki birçoğunu biliyorsunuz. Amerika'ya gelmek için çok çabaladım. Önüme bir sürü engeller çıktı. Daha sonra Amerika'ya gelmeyi bir şekilde başardım ama bu yine kolay olmadı. Çok az bir parayla geldim ve Amerika'ya geldiğim günden beri gerçekten mücadele veriyorum. Bunları sizlere neden anlatmak istedim? Çünkü ben hep yoluma, mücadeleme, yolun sonuna inandım ve bugün vatandaş olarak aslında verdiğim mücadelenin bir sonucu olacağını görüyorum ve çok mutluyum. Kimse bana inanmadı, etrafımdaki arkadaşlarım, ailem, yabancılar, bir sürü insan dalga geçti, yapamazsın dediler. Neden bunu yapıyorsun kendine dediler ama ben hep bir şeye inanmıştım. Zaten imkansızlıklara inanan bir insan değilim. Mücadelemin güzel sonuçlanacağını biliyordum, düşünüyordum ama gerçekten de tahminimden de zor oldu. Biliyorsunuz $300 Amerika'ya taşındım. Araba kazası yaptım. Bir sürü paramı aldılar. Ev bulamadım. Chicago'da iş buldum, işsiz kaldım, kovuldum. Her işi yaptım. İnşaat pisliği de temizledim. Kafelerde 80-90 saat haftalık çalıştım. Uber şoförlüğü yaptım. Daha sonra korona oldu. Pandemide işsiz kaldım. Sosyal medyaya başladım. Aslında bugün bile dönüp baktığımda başıma gelen her şeyin bana bir şey öğrettiğini, beni farklı bir yöne ittiğini görüyorum ve hepsi için aslında minnettarım ve şu an hepsini gülerek anlatabiliyorum. Ne mutlu ki bana. Bu süreçte beni en çok zorlayan şeylerden biri tabii ki de aile oldu. Özellikle kardeşimden uzak olmak, hiçbir doğum gününü, hiçbir bayramı, özel günü beraber yaşayamamak ya da o böyle kardeşinle aynı evde yaşarsın, birbirinize böyle köpek gibi davranırsınız. Çünkü aynı evde yaşıyorsundur ve artık o kadar sevgi gösterisinde bulunmazsın. O anları bile o kadar çok özledim. Sanırım Amerika'da yaşarken yaptığım en büyük fedakarlık bu oldu. Pişmanlıklarım yok ama bazen keşke kardeşimi ihmal etmeseydim. Keşke şurada şöyle olabilseydi. En yakın arkadaşımın düğününe gidebilseydim. Bak koptuk gittik. Şu an biraz benim de bunda hatam ve payım var galiba diyebiliyorum. Ama ben bunu yapmak istedim. Benim ben olabilmem için şu anda aşırı enerjik, istediği hayatı yaşayan, istediği işi yapan, istediği ülkeleri gidip görebilen bir insan olmam için bunu yapmam gerekiyordu. Tabii ki de Türkiye çok güzel bir ülke. Orada doğdum, büyüdüm. Çok eğlendim, çok keyif aldım. Ama Türkiye'de kalsaydım şu an ben olduğum kişi olamazdım. O yüzden tabii ki de minnettarım. Benim için vatandaşlık Amerikalı olmak değil, aslında bütün bu göçmenlik sürecinin avukatlar, evraklar, paralar, stres, bunun bir bitişi. O yüzden de çok mutluyum.
Çok heyecanlıyım. Daha fazla anlatmak istediğim bir sürü şey var ama törenim başlamak üzere. Başlamak üzere değil. Yarım saatim var. Biraz erken gitmek istiyorum. Stressiz bir şekilde hazırlandım. Oraya gidelim istiyorum. Bu arada üzerimdeki bütün kıyafetleri erkek kardeşim aldı bana. Dün alışverişe gittim ben. Böyle özel günleri birazcık daha özel hale getirmeyi çok seviyorum. O yüzden işte kendime güzel yeni bir kıyafet almak istedim. O da abla benden olsun. Hani bu özel gününde benden de bir anı taşı dedi. Canım kardeşim. O yüzden şu an onun üzerindeki, onun ödediği kıyafetleri giyiyorum ama tabii ki de seçim benim. Kıyafetimi full halinde göstereceğim. Ama gidelim, vatandaş olalım. Güzel oldum. Gerçekten güzel oldum bugün maşallah. Çok heyecanlıyım ya. Böyle bir boşluk da var, bir heyecan da var. Böyle bir karnım ağrıyor. Hep gülesim geliyor. Ev aldığım gün gibi hissediyorum. Where do you go? You're leaving so fast. Where do you flow? I'm right in this dive. Where do you flow? I'm leaving the dark. We all need a slow. We're leaving home. Promise me you're gonna be afraid when you're looking through the wall. Promise me you're gonna be afraid. We can find somebody. Ben artık Amerikan vatandaşıyım. Arkadaşlar çok garip hissediyorum. Vatandaş oldum. Sertifikamı verdiler. Şok olacaksınız ama şu anda pasaport başvurusu yapmaya gidiyorum. Malumunuz Amerika'da holiday season'a girmek üzereyiz. O yüzden geciktirmeyeyim, başvurayım da şu pasaportu alayım dedim. Duygular şelale, Allah'ım çok çektim, çok. Ama şu an çok iyi hissediyorum. Allah nasip ederse artık gitmek istediğim, gezmek istediğim yerlere gidip böyle rahat rahat gezeceğim. Aşırı mutluyum. Allah'ım isteyen, acı çeken, uğraşan, çabalayan herkese en kolayından nasip etsin inşallah. Önce gidelim fotoğraf çektirelim. Sonra da pasaporta başvuralım. Türkiye durmak yaraşmaz. Türk önde, Türk ileri. Bu arada Amerikan vatandaşı olurken Türk vatandaşlığımı bırakmadım. Çifte vatandaşım artık yani arkadaşlar. Yine hala Türk'üm tabii ki de. Az önce pasaportuma da başvurdum. Büyük bir ihtimalle dünyanın en hızlı pasaport başvurusu yapan insanı oldum. Normalde önce vatandaşlık sertifikanızı alıp ondan sonra randevu oluşturup gidiyorsunuz. Dediğim gibi ben geçe kalmamak ya da sonraya bırakmamak için çok önceden almıştım randevumu. Sabahtan beri sokakta elimde bayrak geziyorum. Hem fotoğraf çekilmek istedim hem de böyle çok mutluydum. Böyle bir şehre baktım, binalara baktım. İlk Chicago'ya geldiğim zamanı hatırladım. Bir sürü insan da beni kutladı arabalardan. Sanırım bayrağı görünce artık belli oluyor vatandaş olduğum. Genel olarak gerçekten çok mutluyum. Böyle çok güzel bir şey başarmış gibi hissediyorum kendimi. Çünkü vatandaşlık almak gerçekten çok zor, çok uzun bir süreç. Bugün kutlama yapacağız. Şimdi arkadaşımla güzel bir restorana, güzel bir yemek yemeye gidiyorum. Hep beraber. Bu zafer hepimizin zaferi.